Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videoyu uzun zamandır gerçekleştirmek istediğim bir çalışma vardı. Onu size anlatmak için çekiyorum. Araçlarımızda biliyorsunuz alarm ve merkezi kilit sistemleri sonradan takıldığında aftermarket yani yan sanayi parçalar takılarak yapılıyor. Bu parçaların performansından da son zamanlarda gerçekten memnun değilim. Özellikle araç yattığı zaman aküsünü çektiğinizde bu merkezi kilit motorları belli bir süre sonra kilitleniyor ve bu sefer kapı açılmıyor. Bazı problemler çıkıyor. Bu da sıkıntı yaratıyor. Ben de düşündüm, nasıl olsa kendi otoparkımdayım diye düşünüyorum. Bu alarma da artık ihtiyacım yok. Aracın üzerinden alarmı ve merkezi kilidi, aftermarket alarm ve merkezi kilidi iptal edip tekrar kendi orijinal sistemine çevireceğim. İnternette yaptığım araştırmalarda hep alarm takılması, merkezi kilit takılması üzerine videolar var ama bir alarm ve merkezi kilit sisteminin aracın üzerinden nasıl söküleceğine dair bir video yok. Bu da size bir yönlendirme videosu olacaktır diye düşünmekteyim. Şimdi hep birlikte bu çalışmaları yapalım. Evet dostlar, öncelikle alarm ve merkezi kilit söküm işlemimize kaput içinden başlıyoruz. İlk başta sökmemiz gereken parça şu siren. Şimdi bu sireni, buradan tek bir vida var, onu sökelim. Daha sonra kablosundan kesip bu sireni buradan alalım. Daha sonra da kabloyu aracın içinden çekip çıkarabiliriz. Şimdi bunu çıkaralım. Sirenimiz çıktı. Şimdi kablo bağlantısını da keseyim. Evet. Sirenimiz şu anda çıktı. Bunu temiz bir siren, arızası yok, kaldıralım. İhtiyacı olan birisi olur. Herhangi bir durumda tekrar değerlendirilir. Evet dostlar, şimdi de sırada merkezi kilit motorlarımızın söküm işlemi var. Öncelikle sürücü tarafından başlayalım. Kapı panelimizi çıkaralım. Bu içerideki merkezi kilit motorunu sökelim. Aracı tekrar kendi kilit sistemine, orijinal kilit sistemine bağlayalım. Evet dostlar, kapı panelini söktük. Şimdi yapmamız gereken işlem. Bunu size detaylı anlatmak için kamerayı yakınlaştırayım, daha yakından görelim. Evet dostlar, işte kapı içimizi görmektesiniz. Daha önce biliyorsunuz bunu temizlemiştim. Şimdi şurada aftermarket merkezi kilit motorumuz var. Bu motoru buradan sökeceğim. İlk yapacağımız işlem bu olacak. Bu motoru buradan çıkaracağım ve aracın orijinal tesisatı var. Aracın orijinal tesisatına şunu araç orijinal tesisatına ayıracağım. Sadece orijinal tesisat şeklinde kalacak. Bu uydurmasyon parçadan kurtulacağız. Şimdi bu işlemi yapalım.
Evet dostlar, burada yapmanız gereken dikkatli bir şekilde kabloları inceleyeceksiniz. Bakın zaten aftermarket'ın renk kodları belli oluyor. Bu motora sıkıştırılmış şekilde. Hiçbir şekilde acele etmeyin. Acele etmenizi gerektirecek hiçbir durum yok. Yavaş yavaş yapın. Yetişmezse ikinci güne yayın. Çünkü şakaya gelecek işler değil bunlar. Sakin sakin çalışın. Mesela bakın. Bu belli. Buna 2 tane fiş uzattık. Şu motoru bu kabloya eklemiştir. Yapacağımız bunu buradan keseceğiz. Evet. Bu uyduruk motordan kurtulduk. Bunu alalım kenara. Şimdi kabloyu bantlaya bantlaya bakın gitmişler. Biz de bunu adım adım bantlarından söke söke gidelim geriye. Orijinal harness zaten takılı aracın üzerinde görüyorsunuz. Orijinal harness'a bantla dolamışlar. Ben de daha önce hiç merkezi kilit sökmedim ya da takmadım. Ama adım adım aracın üzerinde oyama olmayan kabloları izleyerek bunun nereden geldiğini rahatça görebilir, bulabilirsiniz. Merkezi kilit kontrol motoruna gidiyor bak. Oradan almışlar bağlantısını. İndikatörümüz burada. Araç üzerinde orijinal olmayan hiçbir şeyi sevmiyorum dostlar. Yani orijinal Honda markalı ya da ondan daha iyi üretimli parçalara kabulüm. Ama bu tip ne ödüyor belirsiz şeylerden artık hoşlanmıyorum. Bakın sağdan soldan duyuyorsunuz çalışırken alarm sesi geliyor başka arabaların. Hepsinde standart bir şey çalıyor. Quick 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 quick. Oysa ki orijinal bir alarm sistemi olsa, orijinal bir Honda'nın güvenlik sistemi olsa emin olun o serinin sesi daha farklı çıkar. İşte bakın bu aftermarket kablo. Buraya güzelce bunu sarmışlar. Bakalım nereden başlıyor. Bir tane daha aftermarket bu bakın hemen kendini belli eder. Bu da diğer kapıya giren. Bak ne kadar güzel bir fon görüntüsü oldu. Bu alarmla kim uğraşıyorsa yaklaşık ben videoya başladığımdan beri onda da sıkıntı var. Kapı sürekli açılıyor, kilitleniyor, açılıyor, kilitleniyor. Bu yani yan sanayi alarmların bir kaderi diyeyim ben size. Gözünüzü korkutmasın dostlar bu tip işler. Biraz eğer beceriniz varsa ve dediğim gibi kabloları takip ederek siz de yapabilirsiniz. Çünkü yapanlar bunu direkt olarak öğrenmediler. Onlar da tecrübe ettiler.
noktalarda bakın. Aftermarket kabloların orijinal kablolarla birleşme yerleri. Buralardan birleştirmiştir. Bak, turuncu aftermarket, sarı aftermarket, mor aftermarket, şu beyaz aftermarket. Bunları orijinal tesisattan şimdi ben tek tek ayıracağım. Şuraları söküp onları çıkaracağım, tekrar bantlayacağım. Aynı şekilde buna da yapacağım. Bu uyduruk kablolardan kurtulacağız. Şimdi işlemimize devam edelim. Evet, bu kablo hazır dostlar. Şimdi aracın diğer kısmından devam edeceğiz. Evet, bu taraf da tamamlandı dostlar. Şimdi kaplamamızı yerine takalım, kapağımızı. Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. Merkezi kilit ve alarm söküm çalışmamızın ikinci gününde birlikteyiz. Geçtiğimiz gün biliyorsunuz kapı içlerindeki merkezi kilit motorlarını çıkarmıştık. Sağ ve sol kapıdaki. Ardından kaput altındaki sirenimizi iptal etmiştik, sökmüştük yerinden. Bugün de konsol altındaki merkezi kilit ve alarm beynini çıkaracağız. Ona giden bağlantı kablolarını sökeceğiz.
İzmir'de oldukça sıcak bir hava var. Yaz artık kendini iyiden iyiye gösteriyor. Güneşin altındayım ama yapacak bir şey yok. Çalışma ortamım bu. Ben bir sokak tamircisiyim biliyorsunuz. Street Mechanics adı altında geçiyorum. Kendime bu unvanı verdim. Yıllardır böyle oldu ve şu anda imkanlarımız da buna el verdiği için bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kanala videosuz bırakmayacağım. Her zaman sizlerle birlikteyim. Bu yüzden de desteklerinizi, beğenilerinizi ve yorumlarınızı beklerim. Şimdi çalışmaya koyulalım dostlar. Evet dostlar, çalışmamıza başlıyoruz. Şimdiki işimiz direksiyon altındaki panelde. Eğer şu panelin altından ulaşabilirsem, paneli sökmeden arka taraftan merkezi ikinci ünitesini ve motorunu alacağım. Ama ulaşamazsam paneli sökeceğim. Oradan çalışmamız daha kolay olacaktır. Şimdi işe koyulalım. Evet dostlar, işte ortaya çıkan rezaleti görüyorsunuz. Aftermarket car alarm sistem bu. Bunların hepsi zaten birbirinin aynıdır genelde dostlarım. Çin malı, standart, tek düze alarm sistemleri. Hepsi vik 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 diye öter. En sevmediğim şeydir. Oysa ki yeni bir araç aldığınız zaman Honda olsun, Audi olsun, ne bileyim BMW olsun, değişik bir alarm sesleri, değişik bir merkezi kilit açılış sesleri vardır bilirsiniz. Ama bizim araçlar bu alarmlar takıldığı zaman her araç aynı ses tonuyla ötüyor, aynı ses tonuyla açılıyor. Aynı tip Çin malı çabuk bozulan merkezi kilit motorları. Bunlar hoş değil. Zaten görüyorsunuz işçiliği de. İşte şu kesti attım bunu, darbe sensörü. Uyduruk bir şey. Evet, alarm sistemi gerekli ama kaliteli bir alarm sistemi olması lazım. Şahsen aracım için düşündüğüm, bundan sonra aklımda olan Honda'nın orijinal böyle bir donanımı var mı araştıracağım. Ayrı satılan, ayrı takılan. Bu tip bir şey araştıracağım. Eğer bulabilirsem Honda'nın tam bir set olarak merkezi kilit kapı motoru dahil, iç alarm sensörleri, darbe sensörleri dahil bu tip güzel bir sistem yapmayı düşünüyorum. Biraz maliyetli olsun ama temiz iş olsun arkadaşlar. Her zaman bunu söylerim. Yani araçlarımıza en iyi parçalar layıktır. Yani bu tip şeyler değil. Buradan sevgili dostum Fatih'in kulaklarını çınlatmak istiyorum. Kendisi bu tip şeyleri hiç sevmez. Taktırtmamıştı zaten de aracına. At gitsin derdi her zaman. Evet sevgili Fatih. Bunu atıyorum dostum. Sen gerçekten haklısın. O zaman da haklıydın. Bu tip sistemler iş değil. Çöp. Evet. Görüşmek dileğiyle dostlar. Evet arkadaşlar, şimdi burada bu uydurmasyon parçayı söktükten sonra yapacağımız işlemler var. Bakın, salkım saçak kablolar bağlanıyor aracın içinde. İki farklı yöntem var yapabileceğiniz. Ya kabloları kesersiniz, bantlarsınız. Ki önermiyorum, yani kabloyu takip ettiği yere kadar gidin, oradan sökün. Bunların hepsi alarm sisteminin kabloları. O yüzden sökmeniz kolay olacaktır. Sadece kabloyu takip edin, ucundan kesin ve ya da bağlantısını çıkarın. O noktayı sabit şekilde bantlayın. Orijinal kablonuzu orijinal haliyle koruyun. Basit bir yöntem. Biraz uğraştırır ama bir yarım saatinizi alır en fazla. Kabloları takip edin.
Daha sonra dediğim işlemleri yapın. Mesela bakın, çok basit bir örnek. Şurada bir tane şey takmışlar. Böyle bir şey yok normalde burada. Buradan eksi almış, negatif almış, ground almış. Bu kabloyu takip ettiğim zaman şuradan bakıyorum. Siyah geliyor, siyah da ground. Bunun buradan bağlantısını kesip bunu söktüğünüzde negatifi çıkaracaksınız. Şu kırmızı da pozitif. Bunu da kestiğinizde artık alarmın aracınızla hiçbir ilişkisi kalmamış olacak. Şimdi ben bu işlemleri yapayım. Evet dostlar, konsol altımızdaki bütün aftermarket alarm sistem kablolarını temizledim, iptal ettim. Aracımız şu an tamamen orijinal şeklinde. Fabrikadan nasıl çıktıysa merkezi kilit ve alarmsız olarak aynı o şekilde. Şöyle alt kısmını da size göstereyim. Buraları da düzenledim. Her şey orijinal şekilde. Biliyorsunuz birçok ek donanım var araçta ama bunları düzgün bir şekilde yaptım. Hepsi de orijinal şekilde duruyor. Herhangi bir kablo fazlalığı ya da uydurup böyle yamuk yumuk duran bir şey yok. Her şey yerli yerinde, düzenli. Şimdi burayı kapatalım. Daha sonra da testimizi yapalım. Evet dostlar, bunlar da aracın üzerinden çıkan çöpler, hurda parçalar, merkezi kilit ve alarm sistemi hepsi burada. Uyduruk merkezi kilit motorları, yine kalitesiz bir alarm, kalitesiz bir siren, kalitesiz bir merkezi alarm beyni. Görüyorsunuz parçaları. Bunların hepsi çöp. Bunlar itinayla çöpe gidecek birazdan. Bu tip uyduruk, kaliteli olmayan sistemleri aracımda istemiyorum. Alarm ve merkezi kilit sistemine karşı değilim ama kaliteli olması şartıyla ya Honda'nın kendi ekipmanı olacak üst düzey araçlarında kullandığı veya çok iyi bir markanın, çok güzel kaliteli bir markanın üst düzey bir sistemi olabilir. Bu konuda çok fazla bilgi sahibi değilim. Sizlerin fikirlerini, tecrübelerini bekliyorum. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Birazdan test aşamasında görüşmek üzere. Evet dostlar, sonunda alarm ve merkezi sistem iptal projemiz bitti. Artık aracımız Saitama'daki fabrikasından çıktığı gibi alarmsız, üzerinde saçma sapan Çin malı uyduruk merkezi kilit motoru sistemleri yok. Tamamen fabrikadan nasıl çıktıysa o şekilde. Artık şuna da ihtiyacımız kalmadı. Bunu da OEM anahtarımızdan çıkarıp arkadaşlarının yanına atacağız. Burada arkadaşlarının yanına. Birazdan size onları da göstereceğim. Bunu da şu şekilde çıkaralım. Artık buna ihtiyacımız yok. Çöp oldu bu da. Orijinal anahtarımız bize her şeyle yeter. Buna da uygun bir anahtarlık bakacağım. Bundan da ilgili bir maceram var. Onu da size paylaşacağım. Evet, şimdi de genel bir test videosu yapalım. Bakalım alarm ve merkez sistemi olmadan aracımız orijinal hale kusursuz şekilde dönmüş mü? Anahtarımız burada. Şimdi gidip orijinal anahtarımızla bu testi gerçekleştirelim. Kapımız kilitli. Şu anda kilitledim. Şimdi anahtarımızla kapımızı açalım. Evet, problem yok. Herhangi bir siren vesaire devreye giremez. Zaten her şeyi söktük. Tek anahtarla hem sürücü kapısını hem yolcu kapısını açabiliyorum dostlar. Onlarımızda da bu sistem var projelerimizde. Sürücü kapısından yolcu kapısını da aynı anda açabiliyor. Şimdi aracımızı çalıştıralım. Muhteşem.
Sinyallerimizi test edelim. Gördüğünüz gibi sinyallerimizde herhangi bir problem yok. Diğer tarafta aynı şekilde yanıyor. 4 test yapalım. Flaşör lambalarımızla kusursuz. Evet dostlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videodaki benim amacım aracımızdaki bütün uydurup yan sanayi, ne bileyim böyle kalitesiz malzemelerden kurtulmak. Aracın üzerinde alarm sistemine karşı değilim. Merkezi sistem buna karşı değilim. Ama kullanmak istediğim sistem Honda'nın olabilir, üst düzey bir modelinin olabilir, Accord'un, NSX'in ya da S2000'in olabilir, Civic Type R'ın olabilir. Üst düzey bir aracın, segment arabanın alarm sistemi olabilir. Belki de aftermarket'in çok kaliteli ürünleri var. Çok kaliteli alarm sistemleri monte edenler var. Bunlardan olabilir. Bunlardan kullanabiliriz ama Çin malı uyduruk parçalara karşıyım. Beni tanıyan herkes bilir zaten. Bu aracımıza yakışmıyor kesinlikle. Bu alarm sistemleri konusunda çok fazla bilgili değilim. O yüzden siz dostlarımdan yardım rica edeceğim. Sonradan o aftermarket olur, daha fazla olur, merkezi sistem olur. Kaliteli ürünleri bana tanıtırsanız piyasada neler var, neler yok ya da bu aracın üst segmentlerinde neler var, Honda'nın üst segmentlerinde bunları bir araştıralım beraber. Yorum olarak fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Umarım beğendiğiniz, sevdiğiniz bir video olmuştur. Ben keyif alarak çektim. Lütfen kanalıma destek olmayı unutmayalım. Videoları beğenip paylaşırsanız, kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Hepinize sonsuz teşekkürler sunuyorum. Sevgiler, saygılar, görüşmek üzere.